Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapalıyız kardeşim. Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kardeşim Facebook'tan giremezsin, kapattık. Gmail'den girin. Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Lords Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bu hafta maalesef krallıklarda sular hiç durulmuyor ve birçok oyuncunun kabusu gerçeğe dönüşmüş durumda. Biliyorsunuz son günlerde ciddi bir Facebook'la giriş yapamama krizi patlak verdi. Özellikle yan hesaplarına geçmeye çalışan, kalkan yenileyecek olan ya da tam savaşın ortasında oyuna girmek isteyen birçok kardeşimiz kapıda kaldı. İşte ekranda gördüğünüz bu Reddit paylaşımı da aslında durumun ne kadar vahim olduğunun bir özeti. Bir oyuncu arkadaşımız isyan etmiş ve diyor ki Facebook'la yan hesabıma giremiyorum. Etkinlik sonrası muhtemelen hesabım sıfırlanmış olacak. İGG'den çıt yok, ne yapacağız? Eski oyuncularımız çok iyi hatırlar. İGG bize bu filmi daha önce de izletti. Sadece Facebook girişlerinde değil, habersiz yapılan acil bakımlarda da bizi böyle ortada bırakmışlardı. O dönem doğru düzgün bir telafi vermedikleri için binlerce kişi, çok büyük bir oyuncu kitlesi oyunu bırakıp gitmişti. Peki İGG akıllandı mı? Bu mağduriyetin bedeli ödenecek mi? Açıkçası işin ucu İGG olunca büyük beklentilere girmemek lazım. Her şey destek birimine gidecek. Şikayet sayısına bağlı. Belki sus payı olarak giden askerlerinizin %10'u veya %20'si kadar komik bir telafi paketi önümüze atabilirler. Gelin şimdi bu krizin detaylarına, sıfırlanan hesaplara ve IGG'nin bu umursamaz tavrına hep birlikte yakından bakalım. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet dostlar, giriş bölümünde IGG'nin bu konulardaki sabıka kaydından bahsettik. Destek ekibine bilet atmak tabii ki yapmamız gereken ilk şey. Ama diyelim ki klasik IGG taktiğiyle karşılaştık. Kopyala yapıştır robotik bir cevap attılar ve üzgünüz diyerek üstünü kapatmaya çalıştılar. Peki biz bu durumda sadece sinirlenip soğuk su mu içeceğiz? Tabii ki hayır. Özellikle bu oyuna para yatıran, emek veren Türk oyuncular için masada çok daha yasal ve güçlü kartlarımız var. Arkadaşlar, Türkiye'de hakkınızı arayabileceğiniz resmi kurumlar var ve yabancı oyun şirketleri de bu ülkede para kazanıyorsa bu kurallara uymak zorunda. Birinci silahımız BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Biliyorsunuz bu oyunlar Türkiye'de dijital bir hizmet veriyor. Sizin Facebook kaynaklı veya oyunun kendi sunucusu kaynaklı bir sorun yüzünden saatlerce hesabınıza girememeniz tamamen bir hizmet kesintisi ve altyapı sorunudur. BTK'nın tüketici şikayet sistemine girip bu dijital platformun Türkiye'deki erişim ve hizmet sağlama yükümlülüklerini yerine getirmediğini, oyuncuları mağdur ettiğini belirterek şikayet oluşturabilirsin. Oraya düşecek yüzlerce kayıt İGG Türkiye operasyonunun ciddi anlamda dikkatini çekecektir. Gelelim ikinci ve İGG'nin en çok başını ağrıtacak yola. Tüketici hakem heyeti. Şimdi bazılarınız diyebilir ki abi oyun bu, ne hakem heyeti? Arkadaşlar birçoğunuz bu oyuna ciddi paralar harcıyor. Paketler çekiyor. Elmas alıyorsunuz. Hukuki olarak siz burada İGG'den bir mal ve dijital hizmet satın alıyorsunuz. Eğer siz gerçek parayla satın aldığınız kalkanı, askeri veya kaynağı şirketin kendi altyapı sorunu yüzünden oyuna giremediğiniz için kaybediyorsanız bunun hukuktaki tam karşılığı ayıplı hizmettir. Parası ödenen hizmet size sunulamamıştır. Peki ne yapacağız? Çok basit. E-Devlet üzerinden oturduğunuz yerden tüketici hakem heyetine başvurabiliyorsunuz. Google Play veya App Store'dan aldığınız o paketlerin faturalarının veya dekontlarının ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Oyuna giremediğinize dair o hata mesajlarını ve sıfırlanmış hesabınızın fon işler acısı halini de kanıt olarak ekliyorsunuz. Açıklamaya da şunu yazıyorsunuz. Şu isimli mobil oyunda oyun şirketinin altyapı sorunu nedeniyle satın aldığım dijital hizmete erişemedim. Hesabım ve parayla aldığım sanal ürünlerim yok olmuştur. Hizmet alamadığım için maddi zarara uğradım. Harcadığım tutarın iadesini talep ediyorum. İnanın bana dostlar, İGG sizin oyun içinden attığınız 10 dolarlık şikayete gülüp geçebilir ama resmi makamlardan gidecek bir savunma ve iade talebi işin rengini anında değiştirir. Biz hakkımızı aramazsak bu adamlar bizi yolunacak haz gibi görmeye ve 3 kuruşluk telafilerle susturmaya devam edecekler. Evet dostlar, hakkımızı nasıl arayacağımızı ve İGG'ye karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini konuştuk. Peki bir daha böyle bir kabus yaşamamak
emeklerimizin bir gecede çöp olmaması için ne yapmalıyız? Çok kısa bundan da bahsedip videoyu toparlıyorum. Arkadaşlar, hesabınızı mutlaka ama mutlaka birden fazla platforma bağlayın. Güvenliğinizi asla tek bir yere, özellikle de sadece Facebook'a emanet etmeyin. Gmail, Steam, Epic Games, Lords Mobile'ın kendi PC versiyonu ve hatta WeChat. Üşenmeyin. Oyunun ayarlarından hesabınızı bu ulaşım kanallarının hepsine bağlayın. Normalde bu platformlardan oyuna hiç girmiyor olsanız bile hesabınızın buralara bağlı durması sizi işte tam da bugün yaşadığımız bu ani krizlerden dışarıda kalmaktan koruyacaktır. Bu bir nevi sizin sigortanızdır. Yarın bir gün Facebook çöktüğünde hiç panik yapmadan Oğlum sakin ol lan. Gmail ile oyuna girersiniz. Gmail altyapısı patlarsa gider, Steam üzerinden saniyesinde hesabınıza ulaşıp o kalkanı basarsınız. Bütün kapılarınız açık olsun ki bir daha böyle kapıda kalmayın. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen siz de yorumlara gelin. Bu süreçte hesabınız sıfırlandı mı? IGG size nasıl bir dönüş yaptı? Durumu hep birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve askerlerinize çok iyi bakın. Bir sonraki Lords Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.